Selamlar herkese. MC Base Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Our Session'la. Ben Sinem. 19-20 dönemi dijital pazarlama direktörüyüm. Öncelikle markanın ne olmadığı hakkında konuşacağız. Marka deyince aslında hepimizin aklına logo geliyor. Ama marka logo değildir. Logo bir semboldür. Marka bir ürün değildir. Marka bir misyon ya da vizyon değildir. Bir değer teklifi değildir. Bir reklam kampanyasının yarattığı izlenim değildir. Marka bir kuruluşu diğerinden ayıran bir özellik ve özellik grubudur. Bir marka genellikle isim, slogan, logo, tasarım, marka sesi veya daha fazlasından oluşur. Yani az önce verdiğimiz örneklerin hepsi markanın birer parçasıdır. Peki marka bilinci oluşturmak? Marka bilinci oluşturma, tüketicilerin markanızı, ürünleriniz veya hizmetlerinize ilişkilendirmeye başlayabilmeleri için kuruluşunuza farklı bir özellik veya özellik grubu katmaktır aslında. Bu süreçtir. Marka kimliği ise işletmenin kişiliği ve işletmenin müşterilere verdiği sözdür. Müşterilerin marka ile iletişime girdikten sonra beraberlerinde götürmelerini istediğimiz şeydir. Marka kimliği genellikle değerlerimiz, ürünlerimiz veya hizmetimizi nasıl ilettiğimiz, insanların bizlerle etkileşimde bulunduklarında hissetmelerini istediğimiz şeylerden oluşur. Peki bütün bunlar neden önemli? Marka tartışmasız bir kuruluşun en önemli varlıklarından biridir. Kuruluşa bir kimlik verir, onu unutulmaz kılar, tüketicileri satın almaya teşvik eder, pazarlama ve reklamcılığı destekler, çalışanları gururlandırır. Şimdi sizden bir marka örneği istesem kuşkusuz aklınıza ilk gelen isim Coca-Cola olurdu. Bunun en büyük nedeni markanın yaratmış olduğu marka kimliği aslında. Neden? Çünkü logosu, renk kodları, ürünleri, misyonu, vizyonu, değerleri, çalışanlarının davranışı, kalitesi, sloganı, dijital dünyadaki bilinirliği, reklamlarının hepsi bu güçlü markanın birer parçası. Peki Isaac de aynı Coca-Cola gibi bir marka. Ve harika markalar her zaman her yerde tutarlıdır. Peki bu markayı bu kadar bilinir kılan şey ne? Her yerde her zaman tutarlı olması aslında Coca-Cola'nın. Coca-Cola'nın logosunu hiçbir zaman farklı bir renkte görmüyoruz. Farklı bir yazı tipiyle görmüyoruz. Müşterilerine vaat ettiği değer teklifi her zaman aynı. Her zaman diyor ki mutluluk bu kapağın altında. Ve markalarını korumak için aslında sandığımızdan çok daha fazla kural izliyorlar. Ve onların da aynı bizim gibi bir brand toolkit'i var. Bu nedenle işte şişeyi görsele koymasalar da görseli biz kendi kendimize tamamlayabiliyoruz. Yani oraya şişeyi koymalarına bile gerek kalmıyor. Isaiah'a gelelim tekrar. Isaiah'ı anlatırken kurduğumuz cümlelerden ilk ki biz 128'den fazla ülkede aktifiz diyoruz insanlara. Fakat 128'den fazla ülkede aktif olmanın getirdiği en büyük zorluk bu ülkelerin her birinde görüştüğümüz her bir kişiye, her bir partnere aynı marka deneyimini sunabilmek. Blue Book bizlere organizasyonumuzu nasıl temsil etmemiz gerektiğini belirli kurallar çerçevesinde anlatmak için var aslında. Her bir markanın bir varoluş nedeni var. Ve biz diyoruz ki biz dünya barışı ve insanların potansiyelinin keşfedilmesi için buradayız. Dünyanın geleceğinin pozitif doğrultuda şekillenmesinde gençlerin sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Ve bu nedenle gençlere global pratik tecrübeler sunarak dünyayı farklı açılardan görmelerini amaçlarken değişime açık bireyler olmalarına da katkı sağlıyoruz. Yine her marka gibi bizim de değerlerimiz var ve adımlarımızı bu altı değer doğrultusunda atıyoruz. 1948 senesinden beri genç liderlerin yetiştirilmesi için gençlere ve bizimle aynı vizyonu paylaşan kuruluşlarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Gençlerin dünyanın farklı ülkelerinde profesyonel deneyim almalarını sağlıyoruz. Yine kendilerini ve çevrelerini daha iyi bir gelecek için etkileyecek deneyim almalarını olanak sağlıyoruz. Yine bizim organizasyonumuzun da bir karakteri var. Her bir marka gibi. Biz global, bağımsız, politik olmayan, kar amacı gütmeyen, din, dil, cinsiyet, ırk ayrımı yapmayan bir organizasyonuz.
Genciz, enerjiyiz ve dünya sorunlarına ilgiliyiz. Özgünüz. Karşımızda kim olursa olsun din, dil, cinsiyet, ırk fark etmeksizin fikirlere değer veririz. Düşüncelerimizi arkadaşça, ulaşılabilir bir şekilde karşımıza aktarırız. Harekete geçerek öğreniriz. Dünyayı ilgilendiren güncel konulara gençler olarak ilgiliyiz. Enerjimizi ve tutkularımızı yansıtırız. Çeşitliliği ve gençliği temsil ederiz. Peki ya kitlemiz? Biz tamamen gençler tarafından yürütülen, gençlerin liderlik potansiyelini açığa çıkması için çalışan ve bu nedenle gençlerle ve aynı vizyonu paylaştığımız kuruluşlarla işbirliği yapan bir organizasyonuz. 18-30 yaş aralığında olan her bir bireyi eğitim düzeyi fark etmeksizin genç olarak adlandırıyoruz. Bu nedenle hedef kitlemiz sadece öğrenciler değil, gençler aslında. Yine sadece şirketlerle değil, aynı vizyonu paylaştığımız çeşitli kuruluşlarla çalışıyoruz. Bunun dışında her markanın bir kimliği var dedik ve logomuz da yine kimliğimizin bir parçası. Logomuzu sadece bu 4 farklı şekilde ve yatay olarak kullanabiliyoruz. Bunun da nedeni aslında tutarlılığı sağlamak. Hiçbir şekilde üzerinde oynama yapamayız, fontu, renkleri değiştiremeyiz ve en boy oranı ve saydamlığıyla oynayamayız. Logomuzu konumlandırırken logonun uzunluğu kadar boşluk bırakmamız gerekir. Yani logoyu kafamıza göre konumlandıramıyoruz. Burada zaten do's, don'ts kısmını görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde markamızı daha yakın, ya yalın bir şekilde aktarabilmemiz için dijital ortamlarda Isaac Human var. Isaac Human'ı da yine belirli kurallar çerçevesinde kullanmamız gerekiyor. Watermarklarımız var. Renklerini değiştiremiyoruz. Sadece beyaz ve Isaac mavisi şeklinde kullanabiliyoruz. Yine konumlandırırken buradaki ölçüleri uyguluyoruz. Logo ve watermark'ı aynı içerikte, aynı görselde kullanmıyoruz. Coca-Cola deyince aklımıza kırmızı geliyor. Isaac dediğimizde de aklımıza gelen renk mavi. Fakat Isaac mavisini kullanırken de kullandığımız mavinin Isaac mavisi olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu nedenle renk kodları var. Yine aynı şekilde markamızın bir renk paleti var ve her bir rengin kendine ait renk kodları var. Yani kafamıza göre buradan turuncuyu seçip Global Volunteer'ın rengi olduğunu söyleyemeyiz ya da diğer renkler için de geçerli. Markamızın bir yazı tipi var. Lato. Yazılı ve dijital materyallerimizde tutarlılığımızı yine sağlamak için yazı tipimize de sadık kalmamız gerekiyor. Tabii ki Lato'nun yanında okunaklı, Lato'ya benzer olmayan uyumlu fontları kullanabiliriz. Bunun haricinde ürünlerimiz var. Her bir ürünümüzün farklı logoları, renkleri, değer teklifleri, hedef kitleleri var. Yani günün sonunda bunların hepsi birleşip markamızı oluşturuyor ve markamız dışarıya nasıl bir itibar bıraktığımız aslında. Değer tekliflerimiz, üyelerimizin davranışı, sunduğumuz tecrübeler, organizasyonumuzdaki herkes günün sonunda markamıza artı bir değer katıyor ya da zarar veriyor. Önemli olan yani iletişime geçtiğimiz kişilerin ofislerimizin kapısından çıktıktan sonra, standımıza uğrayıp bilgi aldıktan sonra ya da deneyimlerini sonlandırdıktan sonra Isaac hakkında ne dedikleri. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.